Mikrofon. Hemen bir tane ikram edelim. Son giydin mi? Bugün özel ben giymedim kanka. Ne zaman giydiğim görülmüş lan. Yalnız böyle bir aile arabasında. Bu arada büyük bir araba lan. Tahlile gidiyoruz. Kan tahlili. Aynen öyle. Dedim ki Samet'e, kardeşim seni bir tahlile götüreyim falan filan videoda dedim. Göktü de bunu hemen duyup çaldım. Samet'i tahlile götürüyor. Şaka bir yana denk geldi, öyle bir şey oldu. Zaten Frekanslar karıştı. sağlığın şakası yok. İyi oldu bu arada götürdüğün. Ben götürecektim zaten bu hafta. Samet şaşırtıcı biçimde ya şöyle harbiden iyi çıktı mesela böbrek falan filan. Tiroidleri çok iyi çıktı. Ha. Yani adamın metabolizması iyi aslında. Nasıl o kadar yağlanmayı becerdi? Yaşı küçük ya. Evet tabii yaş küçük. Tolere Şu an ediyoruz. zaten aynen o yaşta demir s**ker de yani. Bizim peki edecek mi? Ona bakacağız. İkisini ben çok merak ediyorum ya. Peki vücut geliştirmeciler arasında bir leaderboard yapmaz mıyız? S diğer. ALT'de sikenler. Sen tahlillerini paylaşıyor musun YouTube'da falan? Bazen aynen bazen genelde söylüyorum full. Kötü çıksa da söylüyorum kötü diye. Ha. Bunda da söyleriz işte. Kötü çıktığı mesela oldu mu? Harbiden çok kötü çıktı dedi. Kanka şöyle bazen kolesterolüm benim de çok bayağı kötü geliyor. Şimdi şöyle beslenmeyi mesela çok sapladığım zaman ve kürdeyken mesela şu anda bayağıdır kürdeyim ya. Aha. Şu anda büyük ihtimalle mesela bakalım. Ben 2 yıl falan oluyor ben tahlil vereli. Şey gibi Samet gibi en son ne zaman verdim diyorum 6 sene önce diyorum. Böyle 13 yaşındaydım dişim ağrıyordu. Dişim ağrıyordu diyor. Ben 2 sene önce bir grip olmuştum kanka. Aynen Covid testinde verdim. Orada vermiştim, iyi çıkmıştı. Ben hiç tahlil vermedim bugüne kadar. Harbi mi? Videolu vermedim. İlk videolu tahlil o zaman. Evet. Bakalım sonuçlara bakarız. Tahlil bekaretimi sen bozdun. Neler çıkacak bakalım. Kim daha uzun yaşayacak koyayım burada. Bugün anlayacağız beyler. Bugün değil şimdi. Kanı vereceğiz, yarın çıkacak. Yarın hepsi çıkar ama şimdi şöyle biz erken veriyoruz ya kanka. Aha. Büyük ihtimalle video kapanana kadar çoğu çıkmış olur. Öyle mi? Tabii. İyiymiş o. Şuraya bakalım. Fitness YouTube'un sağlık elçisi olmak nasıl? Ben biraz kendimde şüpheleniyorum kanka. EGRF bir tık belki düşük çıkabilir. Öyle mi? Kreatin kullandım yakın zamanda. Kreatin bayağı etkiliyor moruk. Ben de glutamin falan biraz abartıyorum bu sıralar ama inşallah karaciğerim falan. Protein tozu da çok içtim biliyor musun? Benim de sivilcelendi her tarafım. Protein tozu yapıyor kanka öyle şeyler. Evet. Yumurtanın sarısını yediysen hele bok yedin. Bir de patlıyor sivilceler, gıcık ediyor adamı. Ama DHT'den ya büyük ihtimalle. Tabii ki Onun de. büyük çoğunluğu. İyi çıksın diye biraz su içeyim lan. Sabah sebze yeseydik keşke amına. Ya bu ne mutsuz bir şehir kanka ya. Bu ne Kanka sen iyi sinirlenmiyorsun yine. Ben gelirken çok fenaydım daha demin. Ben bu arada harbiden sinirlenmemeyi öğrendim bu şehir sayesinde ya. Meditasyon, tapınak buradan geliyor. Tapınak buradan geliyor. Tapınak İstanbul trafiği amına. Yok ama sen harbiden kanka kullandığın ilaçlar, yapın çok sakinsin her şeye rağmen. Tabii. Ama işte öğreniyor insan o zamanla bence ya. Olgunlaşıyor. Ben de mesela eskiden daha sinirliydim. Küçükken. Tabii ben de harbi lan mesela bak hatırlıyorum. Ben ilk mesela YouTube'a ilk başladığım zamanlar, ilk kür yapmaya başladığım zaman falan ciddi manada sinir sorunum vardı mesela. Oluyordu. Her şey şu an mesela saldık artık amına koyayım artık. Bu da oldum moruk. Trenle yaşama sanatı. Tren sanatı moruk. Bugün biz baktıracağız mı testoya mestoya? Tabii bugün total testoları kapıştırırız. Dayı sen şu an aktif şeyde değilsin ama dalgada değilsin diye. Değilim aynen. Oluyor benim ya bayağı bırakalı. Sen bir de 2 gün yemek videosu çektin şimdi. Onu evet. Ondan da biraz kötü çıkabilir karaciğer. Ben senin şeyi çok merak ediyorum lan. Senin sushi videosunda bu arada kan şekerin çok yükselmiyordu ha. Yükselmiyor. Değil mi? Yükselmiyor. Senin insülin hassasiyetini merak ediyorum. Ona özel bir değer var. Ona baktıracağız. Ona bir şey yapabiliyor muyuz? Tabii. Çok iyi. Ben onu galiba hayatımda hiç ölçtürmedim ya. H1BC mi öyle bir şey. Total testoyu ölçtürmüştüm eskiden. Total testo. Ama onun dışında o bütün... E2 prolaktin. Bakalım E2'ler ne durumda? Duygusal mıyız? Kalbimi kırma. Açlık da zor bir şeymiş. Samet'e dedim ya aç gel diye 400 gram pirinç yemiş amına. İnsan ufak bir şey atıştırır ama 400 gram pirinç de. Samet düzelsin sonuçları bakalım. Sen söyledin değil mi ona yapacaklarını? Tamam aynen şimdi bugün atıyorum onu alması gerekenlere yapması gerekenlere. Dün konuştum telefonla dedim kes şu kadar şöyle şunu al falan. Tamam abi keseceğim dedi. İnşallah keser. Arttırıyormuş amına koyayım. Ama iyi oldu çocuğa yani harbiden kötü bir durum. Onu ben yaşadım geçmişte. Kan tahliliyle korkudan gidemiyorsun. Tabii o sıkıntı bir durum. O yüzleşmen lazım moruk orada. Tabii o şu an genç. Hiçbir şey hissetmiyor.
Ama yani 12 yaşından beri kürü yapıyor yani. Şimdi düşünsene bizim yaşımıza geldiğinde ben 26'yım. 14 senedir kürü yapıyorum. Ben zaten 12 senedir spor yapıyorum. Biz var mı önce? Ha. Gene buradayız, gene buradayız. İlk kim aga? Direkt dolduracağım. İçine mi işleyeceğim? Bunun işine işiyorsunlar kanka. Tamam. Tamam mı? Dalgayı çıkardın içeri. Ondan sonra kapağını kapadın. Tamam. Tamam şunu çıkar kanka. Tamam. Sonra bunu basacaksın. Haydi bakalım. Geleyim mi? Bu ne? Mikrofonları bilerek açık bıraktım değil mi? Lise tuvaleti gibi ama. Allah. Tuna ziyan etme lan, geri kalanını getir amına. Bir bardak sana koyayım mı? Bana koy kanka bir bardak. Satarız Letgo'da. Senin çiş de iyi para eder ha. Biraz taşlı kanka ama. Kriptonit amına. Buna mı şey yapıyorum? Ha bas kanka. Teknoloji amına. Bu kadar. Aynen. Bunu atıyor muyuz? Hı hı. İçebiliriz. Türkiye Vücut Gelişimine Sağlık Elçisi olarak ele attık. Tuna kardeşimize. Tüm Türkiye spor camiasını tahalle getiren adam. Dün de hacamat yaptırdık bu arada. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. 5 dakikada sıkı bastı. Tamamdır. Sağlıklı bir insan olma yolunda. Sağlıklı bir insan olma yolunda ilk adımı attık. Umarım devamı gelir. O zaman farklı idmanlar basıyoruz bugün. Seni izliyor olacağım. Bana bir spot at. Bunda Tabii. çünkü çok geride kalıyorum. Beni zıplatma, beni şoka sokma. Close grip ilk line bugün benim. Yarıya kadar verdim ama. Amerikan selamlaşması. Hey bro, I'm not yet. Böyle yapıyorlar. Ezberlerine kadar iflahım dil de orada. Yüzüne oturabilirim istiyorsan. Yarıda stop veriyor ama. Ulan bara alış bir rahat değil ya. Bunda bir dönüklük var oluyor. Sadece bitkiler doğal bir. Hemen yazarlar. Geçen bizim sitede bizim çocuklar beni tanımış, tamam mı? Küçük bebeler 7-8 yaşında. Yemek yapıyorum. Benim mutfağına oraya gelip bağırıyorlar. Sadece bitkiler doğal. İncelik sesleriyle. Bas. Bas kanka, var. İyi lan. Sonsuza kadar gidiyor böyle. Bugün patlıyorsun dayı. Bugün patlamasa kalsın. İdman bitti. İdman bitti. Zaten bir bok da basmadık. Yok, basamadık. Ben kol yaptım zaten. Benim Bakalım. de bayağı bir yorgun olduğum bir gündü. Kim daha uzun yaşayacak kardeş? Şimdi kaç ay Hazır mısın? ömrümüz kaldı? Kaç ay ömrümüz kaldı? Ne kadar kalacağız? Harun abim sence... Hepimizi Gel- gömer. Harun abim eski toprak moruk. Heyecanla bekliyoruz ne çıkacak. Ben de heyecanlıyım. Bakayım yeğen de ölüyor mu? Ona göre hayatını şekillendirecek. Evet, tahlillerin üstünden 1-2 gün geçti. Ben Ankara'ya geldim, Güray abinin yanına. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi bu testleri biz Göktuğ ile oturup yorumlasak senin yorumun gibi olmazdı. O yüzden senin olman çok iyi oldu yani. Ben de bir şeyler katabilirsem ne mutlu. Ya biz senin gibi anlayamayız. Güray abi doktor zaten. Hani biz senin gözünle bakamayız. Burada bir testlere göz atacağız. Tabii ki bu üçümüzü bağlar. Herkes kendi testini kendi doktoruyla beraber. Beraber demeyeyim de kendi doktorundan bir değerlendirme alması daha doğru olur. Burada biraz genel olarak hani bir kan testinde alarm şeyler neler, bu arkadaşlar ne durumdalar, bu kadar iri cüsseliler ve acaba kan testleri sandığımız kadar iyi mi ya da kötü mü? Bilmiyorum, iyi sanan pek az Çok az insan ama vardı. Hep kötü öleceğiz sanıyorlar. bir fikri olacaktır diye düşünüyorum. Bir karşılaştırırsın. Kim daha erken ölecek? O kadarına yetkin var mı bilmiyorum ama. Yok şaka bir yana birazdan Göktuğ'a bağlanıp testleri yorumlayalım o zaman ya. Bakalım. Hoş geldin Gökalaf. Evet, Gökalaf, hoş geldin. Nasılsın Tunacığım? İyisin umarım. Çok iyi Güray abi kardeşim. selamlar. Misafir olduğun için
Senin testini ilk yorumlayalım dedik. Evet, benim için anksiyetik bir durum. Çok fazla kırmızı var. Yıllar sonra da senin testini görmek nasip oldu benim için. Genel olarak bakacağımız 3 tane organ var aslında. Karaciğer, böbrek ve kalp sağlığı ile ilgili. Karaciğerle alakalı biraz AST-ALT değerleri bizim için fikir verici olabiliyor. Ama tek başına bunlar bir karaciğer hasarını ifade etmez. Seninkiler ama biraz yüksek çıkmış. Bunun yüksek çıkmasının sebebi bir fikrin var mı? Genelde toksik şeyler AST-ALT'yi yüksek çıkartır ama AST-ALT tabii ki direkt olarak karaciğer fonksiyon testi anlamına da gelmiyor. Şöyle abi bunun en büyük sebebi bence hani şu an oral bir ilaç kullanıyorum. Alet AST benim hep mesela hep yüksek çıkıyor. Yani bilmiyorum genetik böyle bir yatkınlık olabilir mi? Ama hiç böyle 30'larda falan görmedim açıkçası. Biraz fazla yüksek ama dediğin gibi oral bir tablet ilaç kullandığın için bu tarz yükseklikler görülebilir. Yine şunun da altını çizmek lazım. Hafif yükseklikler ağırlık egzersiziyle beraber hem AST'de hem ALT'de olabiliyor. Bununla ilgili makaleler var. Alta koymak istersen sana da atarım. Tamam koyalım olur. Hatta 8-10 kata kadar bile yükseldiğini gösteren çalışmalar olmuş. Bunları da yakın zamanda bir gözden geçirmiştim. O yine de bir toksik durum olduğunu söyleyebiliriz ama karaciğer üzerinde. Tabii ki bu aşamadan sonra ne yapılabilir? Mesela bir ultrasonla görülebilir. Hiç bunu yaptırdın mı? Yok abi açıkçası işte. Ama bu zamana kadar ayakta kaldıysam diyorsun ki. Ya yüzüm sağlıklı. İkinci böbrek düşünüyoruz. Böbrekle ilgili genel bakılan değer kreatinin. Ama kreatinin çok fazla sporcular için bir anlam ifade etmiyor. Bu hem kas kütlesiyle alakalı hem de antrenman yapıp kaslarımız da yıkıldığı için onunla beraber bir artış sağlıyor. Kreatininiz normalse bu tabii ki güzel bir şey ama kreatininiz yüksekse de bir anda böyle korku paniğe girmenize gerek yok. Bakabileceğiniz farklı şeyler var. İlk olarak zaten senin kreatinin bence normal seviyede falan görünüyor. Kilona göre özellikle. Onun dışında bakılabilecek 1-2 tane test daha var. Doktorunuz sizi yönlendirecektir eğer yüksekse. Yönlendirmiyorsa da muhakkak daha uzman birine gidip bunları yaptırmanızı öneririm. 24 saatlik idrar testi hiç verdin mi? Gerek duydun mu böyle bir teste? Ben abi açıkçası yani hiç istenmedi. Ben de bilmiyordum böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum yani açıkçası. Mesela benim de çok kreatinin ben kendimi bildim bile bu spora başladığımdan beri hep yüksek çıkar. Ara sıra böyle 24 saatlik idrar toplama veriyorum. Orada hem attığın idrar hem kandaki kreatin seviyesi bir oran hesabıyla yapılıp senin asıl ne kadar böbreklerin çalıştığı gösteriliyor. Burada hep normal değeri görüyorum. Bunu yaptırmanız faydalı olabilir. Yine sen az önce söyledin sistatin C var. Sistatin C kas kütlesiyle etkilenmeyen bir değer. Buna baktırmanız faydalı olabilir. Bunlar genel olarak böbreği değerlendirilen şeyler. Ama direkt bir sporcu da ağırlık çalışan bir kişinin kreatinini yüksek, işte EGFR'si düşük diye paniklemeye de çok gerek yok. Mesela benim EGRF bir tık düşük çıkmış. Ona geliriz zaten. Kreatin kullanımına çok bağlı mesela. Buna da kesinlikle bağlı. Evet. Supplement olan kreatin. Dev gibisin yani. Muhtemelen sende çok kreatin metabolizması çok yüksektir. Ciddi anlamda yıkılıyordur. Genel olarak ben bunu normal görebiliriz. Yani burada böbrek noktasında aslında hani çok net anlayamayız gibi bir durum var abi o zaman. Doğru değil mi? Tahmini olarak ben içsel normal dermişim. Şöyle sadece kreatininle değerlendirmek normal olmaz ama elimizde sadece bu değer varsa ben sana şunu söyleyebilirim. 4 yıldır atıyorum bu sistemde yaşıyorsan ve 4 yıldır senin kreatinin atıyorum referansın biraz üstünde ama hep aynı miktarda üstünde. O zaman bu yine kötü bir duruma gitmediğini gösterebilir. Yani hep 1.3 çıkıyor. 4 sene önce de 1.3'tü. Şimdi de 1.3 çıkıyor ama üstünde. Bu senin kas kütlenle, antrenman performansına vesaire alakalı olabilir diyebiliriz. Sonra gelelim kalp. Yani karaciğer, böbrek, kalp asıl değerlendirmek istediğimiz. Kalple ilgili tabii ki değerlendirilebilecek daha geniş görüntüleme sistemleri var ama kan testinden neye bakabiliriz? Kolesterole bakabiliriz. Burada LDL, HDL dediğimiz 2 tane kolesterol tipi var. HDL'yi biraz düşük görüyoruz. LDL oldukça iyi görünüyor. Açıkçası bu kolesterol değerleri ilaç kullanan biri için oldukça güzel.
Bu senin şanslı olduğunu gösterir. Yani bu tarz bir yan etkiden çok etkilenmediğini gösterir. LDL kolesterolün yüksek olması tabii ki kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü ama artık yurt dışında biraz daha farklı işte apolipoprotein B vesaire de bakılmaya başlandı. Tek suçlunun LDL olmadığı vesaire konuşulmaya başlandı. Bunlar da güzel gelişmeler. Bu tablo güzel görünüyor ama. LDL'si bayağı düşük çıkmış ya. Bayağı iyi. Kolesterol açısından güzel bir tablo diyebiliriz. Balık yağını eksik etmiyoruz ha. Balık bu da biraz yatkınlık işi bence. Bence bayağı bir yatkınlık işi. Yani LDL'nin böyle çok yükseldiği, çok absürt yükseldiği bir dönem çok olmadı abi zaten ya. HDL hep düşük de. Eğer HDL'n düşükse, LDL'n de düşükse bir problem yok. İyisin. HDL'n yüksekse, LDL'n de yüksekse bu kötü bir durum. Yani bizim LDL düşük olduğu sürece HDL ile aslında çok da fazla önemli bir durumumuz yok. Çünkü asıl o kalpte, koroner damarlarda plakları oluşturan şey LDL. Yani onun düşük olması bizim için çok daha önemli. Şu ikinci ay. T3, T4 fena değil. Alıyor musun onlarla ilgili bir şey? Alıyorum abi. T4, T3 alıyorum. Yıl boyu alıyorum neredeyse. Niye alıyorsun? Bu özel bir soru oldu. T4'ü almamın sebebi yüksek growth kullandığımdan kaynaklı. Bilmiyorum çok bir bağlantısı var mı ama hani T3'üm çünkü düşük çıkıyordu. Ona birazcık da zaten hani şu an 25 almama rağmen T3'üm herhalde 3'lerde falan. Yani o yüzden ben yıl boyu aldım T3, T4 bu sene. Bir şey soracağım abi. Yıl boyu T3, T4 alım ben de zamanında yaptım. Tiroidleri çok ciddi baskılamıyor mu sonra Evet, bıraktığın burada da zaman? baskılamış zaten TSH'ı. Yani çoğu zaman geri döner şeklinde söyleniyor ama bu çok spesifik bir konu olduğu için hani bunu çok yorumlayamayacağım. Belki senin gibi bir özel durumda çünkü yani sen ciddi seviyede bir vücut geliştirme yapan biri olduğun için belki senin kondisyonunda makul olabilir ama tabii ki çok da bana şey gelmedi. Akıllıca gelmedi. İyi yönünü söyleyelim. En azından bunları natürel sınır içinde tutmuşsun. Bu güzel. Genel bir en sonunda toparlama yapacağım da seninkine geçelim mi? Geçelim abi. Kullandığı ilaçlara göre bence çok iyi test yani. Genel olarak kullandığı ilaçlara göre iyi ama yine de ben olsam bu karaciğer değerlerini göz önünde bulundururum. Çünkü bir şey sadece kan testinde görünen şey değil. Kan testi normal çıksa bile senin hücrelerinde sürekli bir stres varsa orada DNA hasarı senin kabaca konuşuyorum belki 10 sene erken ölmene sebep olacak. Genel Göktuğ için diyebileceğim bir şey var mı abi genel olarak yani? İyi görünüyor bence. Bence gerçekten kendini iyi hissetmek de çok önemli. Yani vücudunda bir anormallik varsa çoğu zaman bunu hissediyorsun. Yani bir yerden bir sinyal veriyor. Sadece tabii ki kan testi değil. Bunu senin testlere de baktıktan sonra söyleyecektim ama burada tansiyonu var, işte kalp görüntülemesi var, eko gibi değerler, karaciğer, safra görüntülemeleri. Yani bunları biraz daha komple bir şekilde yaptırıp bakmak O lazım. zaman ne diyoruz? 100.000 like'la full check-up. 100.000 like'da dalgaya bile baktıralım o zaman. Mesela ben kalp MR'ına girdim. Geçen aklıma ilk şey geldi yani. Siz girmeniz gerekse giremezsiniz. Yine ben girdim zamanında. Sesim niye gitti ya? Ben girdim sana rapor göstereyim. Kas sıkılığından dolayı okuyamadı test. Bir de ilaçlı teste girdim. 2 saat kaldım abi. Nasıl girdin? MR'a nasıl sığdın ki? MR'a nasıl sığdın? Özel bir merkez vardı. Beni Öyle alacak mi? MR sadece orada vardı. Allah Allah. Ben Tuna'nın testini açınca direkt şuna şaşırdım. AST-ALT normal. Yani tekrar ediyorum tabii ki. AST-ALT bir karaciğer hasarını gösterebilen testler. Tamamen normal sınır arasında çıkmış. Ha sen önce ALTAS'e baktırmadın mı dedin çünkü kırmızı aradım direkt sonuçları. Ben sadece kırmızılara baktım. Hani. AST-ALT'e baktırmamışsın demek. Özgüvene bak. Baktırmamışsın. Ama normal aralıkta çıkmış. Şöyle söyleyebilirim. Hafif yüksek olması sporcularda olabilir. Ama normalse çok iyi. Bir karaciğer Ben hasarın yok diyebiliriz. Şey de söyleyeyim. Artı lafı bitireyim. GG10 de normal. Bu da harika. Hatta bilirubinlere bakılmış mı? Evet onlara da bakılmış. Normal. Senden karaciğer parçası alınır gerekirse. Yok ama ben şu an hiçbir anabolik kullanmıyorum zaten. Normal zamanda beslenmeye bayağı dikkat ediyorum aslında. Videolar dışında hani yağlı bile çok yemem yani. Evet ona çok iyi değindin. Aslında burada sadece ilaç söz konusu değil.
Karaciğer yağlanması dediğimiz şeyde de bu değerler bozuluyor. Ve bu ilaç kullanarak olmuyor sonuçta. İnsanların kötü, sağlıksız beslenmesinden. Bazı yine alkolik karaciğer hastalıklarında belirli şekilde oynuyor değerler. Bunlarda da bu değerler bozuluyor. Sadece ilaçla ilgili değil. Ben gerçekten samimi olarak ilaç kullanımından ziyade bu beslenme ve bu kadar kalori almana rağmen bu kadar iyi AST, ALT, GGT, safra değerleri çıkması çok harika. Bir hafta detoks falan mı yaptın testlere? Ya bir şey harbiden kimse inanmıyor da video dışında çok dikkat ediyorum ya Çok iyi. beslenmeye. Ama bu gerçekten inandıracak bir şey bence. Karaciğer mi abi? Karaciğer çıkıyor. AST aleti de koymuşum. Benden uzun yaşarsan siktim. Böbrekle alakalı fikrimiz olacak der. Yine burada kreatinin var. Hafif yüksek görünüyor. Ben yine bu cüsse için bunun normal olduğunu düşünüyorum ama böyle bir test senin kafana takılırsa gidip 24 saatlik idrar verebilirsin. Ya da sistatin C'ye baktırabilirsin. Bunlar çok daha sağlıklı sonuç verecektir. Tuna genel olarak iyi görünüyor bence. Maşallah. Maşallah. Kanın önemi var mı abi? Kan değerlerinin. Ona bakalım o zaman. Burada biraz RBC yüksek görüyoruz. Red Blood Cell. İkiye bölünüyor. Kimi kan verip bunu biraz düşürmenin faydalı olacağını söylüyor. Kimi diyor ki bu Kan verince daha sporculuğun... fazla artık. Evet, hem öyle diyenler var hem de sporculuğun gerekliliklerinden işte kırmızı kan hücresi tabii ki artacak ki daha fazla oksijen taşıyabilesin. Orada çok net bir şey söyleyemiyorum ama genel olarak sınırın hafif üstünde olduğunda ben çok kan verme taraftarı değilim açıkçası. Yani o kadar antrenman yapıyorsun. Tabii ki normal birinden daha fazla kırmızı kan hücren olacak. Tabii herkes kendi testini kendi. Yok harbi arkadaşlar yani kendi testinizi doktorunuza yorumlatın. Biz şu an burada, Ya burada bizim çok testlerimiz üzerinden konuşuyoruz çok yani. üst düzeyde iki tane sporcudan bahsediyoruz sonuçta. Hem kütle olarak hem her konuda ortalama bir insandan farklı. Buradaki normal değerler sonuçta ortalama insanlara göre belirlenmiş. O yüzden biz sizin özelinizde konuşuyoruz. Ve kolesterol değerlerin de iyi. Çok güzel. Açıkçası şahsen benim beklediğimden iyi. Harbi mi diyorsun? Evet. 2 haneli LDL olmaz ya. 2 haneli LDL çok iyi. Gerçekten çok iyi. O zaman küre girme zamanı gelmiş. Fazla sağlıklıyız. Şans değil mi biraz da yani dediğin gibi genetik şansın Özellikle da. kolesterol kesinlikle genetik yatkınlıkla çok alakalı. Bu akşam gitsek bir acilde beklesek kesin kalp krizi geçiren birisi vardır damarları tıkanan ve steroid de kullanmıyordur muhtemelen. O yüzden genetik yatkınlıklar çok önemli burada. Ailede oluyorsa genel olarak devamlılığını da görüyoruz. Testler böyle. Güzel. Eğer var mı senin aklına takılan bir şey? Ya EGRF bir tık düşük çıkmış. Onun da sebebi kreatin aktif Onun olarak. sebebi kesinlikle kreatinin ve bunu senin kilona göre hesaplasak bunun normal çıkacağına eminim. Yine bizim yaptığımız sporla ilgili kan testlerinde görünmeyen çok önemli bir şey var. Kalple ilgili muhakkak gidip bir ekokardiyografi baktırmanız lazım. Senin diyelim ki kan testlerin hepsi mükemmel, normal, çok güzel. Bu açıdan çok şanslısın ama bu şu demek değil ki senin kalp duvarın büyümedi. Senin işte kalbinin göndereceği kan miktarı azalmadı anlamına gelmez. Kalp duvarımda büyüme vardı biraz bu arada. Onu söyleyeyim. Ultrasonla baktırmıştım bu 2 sene önce check-up'ta. Bir miktar büyüme normal. Sporcu kalbi dediğimiz bir ölçü var sol ventrikül duvarı için. Bir noktayı geçtikten sonra ciddi anlamda onun mantığı şu. Kalp dışarı büyümüyor sadece. Duvar içeri doğru da büyüdüğü için içeride kan aldığı kısım daralıyor. Odacığı sıkıştırıyor. Odacık sıkışıyor. Mesela o yüzden bir insan tüm kan testleri normal olsa bile bu tarz bir etki görebilir. En sıkıntılı bizim sporda görülecek durum bu. Sağlıklı mıyız, sağlıksız mıyız şu anda? Hani onu merak ediyor ya herkes. Çok sağlıksız bir insan gidip de bu kadar antrenman yapamaz. Kesinlikle. Baktığında. Arkasında ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Diyelim ki ikinizin de mükemmel kan testlerini gördük ama ikiniz de boktan tansiyonlarla geziyorsunuz. 5 sene, 10 sene, 15 sene içinde sürekli damar duvarına o yaptıkları baskı, yaptıkları hasar bir gün sonra ortaya çıkıyor bir yerden sonra. Ama bunu kan testinde göremiyorsun. Sen yüksek tansiyonla geziyorsan sürekli böbreklerinde, organlarında işte kalbinde sürekli damarlarında bir baskı var. O damar sertleşmesi diye söylenen şey var ya, bu damarlarda bir miktar direnç gelişmesine, işte damarların esnekliğini kaybetmesine vesaire neden oluyor. Bunlara da dikkat ettiğiniz takdirde sağlıklısınız demem
yasal olarak bir ben çok kötü görmüyorum ama ben yine de ikinizin de bir eko yaptırmanızı kesinlikle öneririm. Bence bizim sporda en önemli şeylerden birisi. 100.000 like'da dedik bir check-up. 100.000 like gelirse o zaman bir ekomuz var. Aynen Evet. aynen. Sadece kan testiyle hareket etmemek lazım. Hı hı. Ama genel olarak senin kan testlerin güzel görünüyor. Maşallah maşallah. Göktuğ'da da ufak tefek şeyler var ama onların da sebebini gördüğümüz için Aynen. sonuçta o profesyonel bir sporcu. Belirli dönemlerde dinlenecek, belirli dönemlerde gaza basacak. Onun için normal diyebiliriz bence. Yani benim bu arada izleyenlere ufak bir söylemek istediğim bir şey Sitem var. mi? Evet. Şimdi Ama ben de beklemiyordum. Ya bir kolesterolün falan en azından bu kadar yemeye biraz bozuk bekliyordum. ya cidden hani benim sağlığımı düşünüp böyle önemsediği için abi işte dikkat et falan yazan bir sürü arkadaşımız, dostumuz var. Onlara teşekkür ediyorum. Hani çok şükür bir şey çıkmadı bu kan testinde. Ama bir de şöyle bir kitle var. Benim böyle kötülüğümü isteyen, 3 seneye gebereceksin inşallah. Şöyle böyle lanet okuyan bir tayfa var. Kibarca cevap olmuştur inşallah. Daha buradayız. Buralardayız. 6 ay, bir sene spora gitmiş. Aklınca bize böyle bu işi 10 yıldır yapan insanlara akıl vermeye çalışan bir kitle. Özellikle onlara cevap olsun yani. Biz bile sustuk. Yani hani abi şöyle bir şey yok bu sonuçta yani. Haklısın. Ben 400 kilo deadlift yapıyorum. Bu adamın vücudu yani dünyadaki en iyi vücutlar sınıfına girer. Öyle bir vücudu Tabii var. ki, tabii ki. Ama ya bizim bu level'a bir şeyleri bilmeden rastgele şansları gelmemiz mümkün değil. Mümkün Bir değil. şeyleri bildiğimiz ve deneye deneye de daha da öğrendiğimiz için buralardayız. Şu an gördüklerimiz açısından bu bir 10 sene sonra sende bırakacak bir hasar en azından burada görünmüyor. Hı hı. Ama teste görünmeyen şeylerden bahsettim. Onları da kontrol altında tuttuğun sürece en azından güvenli bir şekilde devam ediyorsun. Onlara da bir diyebiliriz. baktıralım. Evet Kesinlikle. Önemli. Her sene yani Hı. vücut geliştirme sporunu yapan herkes bile bir kalbine baktırmalı. O zaman okey miyiz abi? Demek istediğim bir şey, eklemek istediğim bir şey var mı? Taburcu. Tamam. Denecek başka bir şey yok benim. Denecek Ya denecek çok şey var da. Sıkıntı yani. Ya evet çok sıkıntılı konu ya. Ya çok sıkıntılı. Mesela ufak tefek şeyler için bazı hani koruyucular olabilir, bir şey olabilir ama bunlarda biraz hem doktorunuza danışarak hem de kendiniz araştırarak ulaşabilirsiniz. Artık internette çok fazla Bir sürü bilgi var. yabancı kaynak da Evet, dolu kaynak yani. çok fazla. Ben sana kan testleriyle ilgili de birkaç kaynak atarım. Tamam. Altına koyarsın. Koyalım. Çünkü kreatininden olsun, işte AST ALT'den olsun çok fazla endişelenen insanlar var. Hı hı. Bunlar hakkında çok derin araştırmalar yapılmış. Hatta bu sistatince biz bu kreatinin yerine ne kullanabiliriz diye düşüne hani bir şey bulmuşlar. O zaman yüklemeye devam dayı. Durmak yok Tunacığım. Bu video artık burada bitti. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Güray abi çok sağ ol. Sen de o kadar Teşekkür yorumladın ederim. ettin. Ne demek, her zaman. Abi teşekkür ederiz, sağ ol. Görüşürüz. Bizi düşündün. Şimdi değerler temiz. Göktuğ'yla yemek videosu çekmeye gidiyoruz. 2 gün sonra falan. Yüklemeye devam. Durmak yok. Haydi görüşmek üzere.